Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün size dinlerken yüreğinizi sızlatacak bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Bir dükkan sahibi dükkanının vitrinine satılık köpek yavruları yazan bir yazı asarken yanına küçük bir çocuk yaklaşır. "Köpek yavrularını kaça satıyorsunuz bayım?" diye sorar. Adam çocuğa yavruların en az 50 lira ettiğini söyler. Çocuk elini cebine atar ve biraz bozuk para çıkarır. Dükkan sahibine bakıp 2 lira 35 kuruşum var, onlara bakabilir miyim der. Dükkan sahibi çocuğa gülümser ve bir ıslık çalar. Islığı duyan Şanslı adındaki köpek dükkanın içindeki kulübesinden çıkıp onlara doğru koşmaya başlar. Ardında 5 tane küçük yün yumağı gibi yavrusu da vardır. Yavrularından biri diğerlerinin gerisinden topallayarak geliyordur. Bu durum küçük çocuğun dikkatini çeker. "Bayım, bu yavrunun nesi var?" diye sorar. Dükkan sahibi veterinerin dediğine göre kalçasında bir kemiği eksikmiş. Hep böyle topallayacakmış diye cevap verir. Küçük çocuk hemen "Onu almak istiyorum" der. Dükkan sahibi "Sahi mi? O yavruyu gerçekten istiyor musun? Sana bedava verebilirim" der. Küçük çocuk dükkan sahibine yaklaşır ve biraz öfkeyle "Onu bana bedava vermenizi istemiyorum. Bu yavru da diğer yavrular kadar değerli. Fiyatı neyse size ödeyeceğim. Şimdi size 2 lira 35 kuruş vereceğim. Kalan parayı da ayda 50 kuruş ödeyeceğim" der. Dükkan sahibi "O sakat yavruyu ne yapacaksın? O hiçbir zaman diğer köpekler gibi koşup oynayamayacak" der. Küçük çocuk pantolonunun paçasını yukarı kaldırarak 2 çelik bağlı desteklenmiş eğri sol bacağını gösterir. "Ben de pek koşamıyorum. Bu yavrunun da kendini anlayacak birine ihtiyacı var" der. Son 4 aydır bacağına çelik bağ takan küçük çocuk kucağında yeni aldığı köpek yavrusuyla beraber evinin kapısından içeri girer. Kalçasında bir kemiği eksik olan köpek yavrusunu yere bıraktığı zaman köpek yavrusu topallıyordur. Küçük çocuk kendi durumundan ümitsizdi ama yanında getirdiği yeni arkadaşıyla ümitleri canlanmış ve yepyeni bir coşkuyla dolmuştu. Ertesi gün çocuk ve annesi köpeğe nasıl yardım edeceklerini öğrenmek için onu veterinere götürürler. Veteriner çocuğa eğer her sabah yavru köpeğin bacağına masaj yapar, sonra da onu 2 kilometre yürütürse o zaman kalçasındaki kasların güçleneceğini, yavrunun artık acı çekmeyeceğini ve daha az topallayacağını anlatır. Yavru köpeğin yürürken rahatsızlığını inleyerek ve havlayarak belli etmesine ve çocuğun da kendi bacak bağından acı ve zorluk çekmesine karşın veterinerin söylediğini 2 ay sabırla yaparlar. 3. ay artık her sabah okuldan önce 5 kilometre yürüyorlardır. Artık ikisi de yürürken acı hissetmiyorlardı. Bir cumartesi sabahı yaptıkları çalışmadan dönerken çalıların arkasından önlerine bir kedi atlar ve köpeği korkutur. Tasmasından kurtulan köpek aniden caddeye atlar. Hızla gelen bir kamyon köpeğe yaklaşırken çocuk da caddeye fırlar ve köpeğini yakalamak ister ama yolun kenarına yuvarlanır. Çocuk çok geç kalmış ve kamyon köpeğe çarpmıştır. Köpeğin ağzından kanlar akıyordur. Çocuk köpeğine sarılıp ağlarken kendi bacağındaki bağın çıkmış olduğunu görür. Fakat kendisi için üzülecek zamanı yoktur. Hemen ayağa kalkar, köpeğini kucağına alır ve eve doğru koşmaya başlar. Köpek havlayarak sanki çocuğa ümit veriyordur. Onun heyecanıyla küçük çocuk elinden geldiği kadar hızlı koşmaya çalışır. Annesi onu ve acı çeken köpeğini hemen hayvan hastanesine götürür. Anne oğul merak içinde köpeğin ameliyatı atlatıp atlatamayadığını öğrenmek için beklerken çocuğun gözü bacağındaki çelik bağlara takılır. Annesine bağların gevşemiş olmasına rağmen
neden hızlı yürüyebildiğini ve koşabildiğini sorar. Annesi, sende bir kemik hastalığı vardı. Bu hastalık bacağını zayıflattı. Bu nedenle topallıyor ve acı çekiyordun. Bacağındaki çelik bağ desteklemek içindi. Eğer acıya ve saatlerce sürecek tedavilere dayanmaya razı olsaydın bu geçecekti. İlaçlara iyi cevap verdin ama fizik tedaviye her zaman karşı koydun. Baban ve ben ne yapacağımızı bilmiyorduk. Doktorlar bize bacağını kaybetmek üzere olduğunu söylediler. Sonra sen eve bu sevimli köpek yavrusunu getirdin. Sanki onun ihtiyaçlarını anlıyor gibiydin. Sen ona yardım ederken aslında büyümek ve güçlenmek için kendine yardım ediyordun der. Tam bu sırada ameliyathanenin kapısı ağır ağır açılır. Veteriner gülümseyerek dışarı çıkar. Köpeğiniz iyileşecek der. Evet sevgili gönül dostları, çocuk yardıma ihtiyacı olan köpeğe merhamet gösterip ona yardım ederken farkına varmadan kendine yardım etmişti. Bugün şefkat ve merhamet üzerine konuşacağız. Şefkat ve merhamet nedir? Merhamet kelime olarak acımak, şefkat göstermek, korumak, iyilik etmek gibi manalara gelirken şefkat başkasının kederiyle ilgilenmek, acıyarak sevmek, yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet gösterip yardımına koşmak, karşılıksız, safi sevgi beslemek gibi manalara gelir. Gördüğünüz gibi sevgili gönül dostları, şefkat ve merhamet iç içe, bir elmanın iki yarısı gibi. Bir yerde şefkat varsa yanında mutlaka merhamet de vardır. İkisini birbirinden ayrı düşünemeyiz. İslami kaynaklarda merhamet kavramı genellikle rahmet kelimesiyle ifade edilir. Ancak Türkçe'de merhamet kelimesi hem Allah'a hem de insanlara, rahmet ise Allah'a nispet edilerek kullanılır. Merhamet Allah'ın Er-Rahman isminin, şefkat Er-Rahim isminin yansımasıdır. Kur'an'da Rahman ismi 57, Rahim ismi 115 defa Allah'a nispet edilmektedir. Rahman ismi sadece Allah için kullanılırken Rahim ismi insanlar için de kullanılabilir. Rahman, dünya hayatında inanan, inanmayan, insan, hayvan farkı gözetmeksizin her canlıya merhametle muamele eden, her canlının her türlü rızkını veren, onları koruyup gözeten anlamında. Rahim ise verdiği nimetleri iyi kullananlara ebedi nimetler veren, ahiret hayatında sadece müminlere ihsan ve ikramda bulunan anlamında kullanılır. Merhamet için yapılan şu tarif çok hoşuma gider. Merhamet, acıları, afetleri, sıkıntıları gidererek yerlerine hayrı, süruru ve saadeti ikame etme duygusudur. Hikayemizdeki çocuk da köpeğin acılarını, sıkıntılarını giderirken kendinin de sıkıntılarından kurtulmuyor mu? Rahman ismi ilk yaratılışa bakarken Rahim ismi ikinci yaratılışa yani ahirete bakar. Rahman ismiyle insanın bu dünyadaki bütün ihtiyaçları karşılanırken Rahim ismiyle kendi emir ve yasaklarına uygun yaşayanlara ahirette karşılaşacağı güzellikleri müjdeler. Şefkat ve merhamet katı kalpliliği yumuşatan, kin ve düşmanlığı eriten, nefretin yerine muhabbeti getiren, insanları birbirine yaklaştıran bir vasıftır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman çocuklarını öpmediğini söyleyen birine Allah senin kalbinden merhamet duygusunu çekip almışsa ben ne yapabilirim diyerek üzüntüsünü belirtmiştir. Aynı duyarlılığı hayvanlar konusunda da göstererek zor durumdaki bir hayvanı kurtardığı kişinin bu sayede cennete hak ettiğini, bir hayvanı ölüme terk edenin de cehenneme layık hale geldiğini bildirmiştir. Atış talimi yaparken canlı hayvanı hedef olarak kullananları lanetlemiştir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bir insan sadece bir hayvanı kurtardığı için cennetlik olmaz. Allah bu kişiye bu davranışından dolayı cennete götürecek yolu açmıştır.
Kişi bu yolda sebat ederse cennete layık hale gelir. Bir kişi de sadece bir hayvanı ölüme terk ettiği için cehennemlik olmaz. Allah bu kötü davranışından dolayı cehenneme giden yolu ona açmıştır. Kişi kötülük yapmakta ısrar ederse cehenneme layık hale gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Allah-u Teala'nın merhametinin insanlardaki merhametin de kaynağı olduğunu belirtir. Hadiste Allah merhametini 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirlerine merhamet eder. O kadar ki bir hayvanın yavrusunu emzirirken bir kötülük dokunur diye ayağını kaldırması da bu bir rahmettir buyurur. Evet sevgili gönül dostları, Allah'ın rahmetinin bir parçası dünyaya gönderiliyor. Dünyadaki merhameti, özellikle annelerin merhametini bir hayal edin. İnsan, hayvan fark etmez. Kendisi zor durumda olsa bile canı pahasına yavrusunu koruyup onun ihtiyaçlarını giderir. Allah-u Teala'nın rahmetinin %1'i böyleyse %100'ü nasıl olur acaba? Peki Allah neden insanlara merhamet ve şefkat duygusunu vermiştir? Hiç düşündünüz mü? Siz bunu düşünürken biraz da bunun üstünde konuşalım. İmam-ı Gazali, Allah'ın Rahman isminin kuluna yansımasını, Allah'ın gaflete dalmış kullarına dahi merhametle muamele etmek, şiddete başvurmadan yumuşak bir üslupla vaaz ve nasihat yaparak onları gafletten kurtarmak, isyankarlara eziyet etmek yerine merhamet nazarıyla bakmak, rahmet isminin yansımasını da kişinin gücü yettiğince malıyla, mevkisiyle muhtaç durumdaki her insanın imdadına yetişmek, çevresinde ve memleketinde yetişebileceği her fakirin ihtiyacını karşılamak, bunlara gücü yetmiyorsa onlar için dua edip üzüntüsünü açıklayarak sıkıntı ve ihtiyacına ortak olduğunu kendisine hissettirmek şeklinde açıklamıştır. Merhamet ve şefkat insanı başkalarına yardım etmeye yönlendiren bir duygudur. Merhamet ve şefkat anlayışı yaşanmadığı sürece kargaşa ve huzursuzluk o toplumdan hiç eksik olmaz. Çünkü merhametin ve sevginin olmadığı yerde zulüm vardır. İnsanların arasında aslında yanlış kullanılan bir söz vardır. Merhametten maraz doğar diye. Aslında Allah'ın merhametinden fazla merhamet göstermek sıkıntı çıkartıyor. Allah kulunu herkesten daha iyi biliyor. Onun neye ihtiyacı varsa ona veriyor. Biz çocuğumuz uyusun aman bugün sabah namazına kalkmasın diye merhamet gösterdiğimizi zannederiz. Halbuki farkına varmadan onun ahiretteki yerini sıkıntıya sokarız. Merhametten maraz doğmaz, ölçüsüz merhametten, Allah'tan daha fazla merhamet göstermekten maraz doğar. Demek ki Allah Celle Celaluhu kulunu ateşe atmayı asla istemiyor. Ancak kullar onun emir ve yasaklarına aykırı işler yaparak kendi amelleriyle kendilerini ateşe atıyorsa bu da kulların kendi tercihi. Rabbim içimizden merhamet ve şefkat duygusunu almasın. Bizi merhametsiz ve şefkatsiz insanlara muhtaç etmesin ve onların şerrinden hepimizi korusun. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, bundan sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.